Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve steryum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Bakalım Eylül ayında seni neler bekliyor? Senin için akacak olan keyifli mesajlar nelerdir? Almamız gereken mesajlar nelerdir? Enerji neye gösterecek diyelim arkadaşlar. İlk kartımızı alalım bakalım. Para ikilisiyle başladık sevgili yengeç burcu. Aslında bu para ikilisi birazcık idare etmeyi gösterir arkadaşlar. Hani para gelir gider, para gelir bir şeyleri kapatırsın. Ben buna yama yapmak derim bir nevi. Aynı zamanda iki yerde durumu idare etmektir. Yani parayla ilgili konuları idare etmek, yaşamla ilgili konuları idare etmek. İki tarafa da gidip gelmek vardır sevgili yengeç burcu. Bakalım yani tam olarak nedir senin için akacak olan enerjiler? Şöyle bir bakalım. Kılıç sekizlisi arkadaşlar, yengeçlere güzel şeyler çıksın. Yani olmadı şimdi bu. Bakalım kupa kralı geldi. Yengeçlere şöyle tatlı şeyler çıksın arkadaşlar ya. Yengeçleri yine birileri üzmüş arkadaşlar. Kılıç sekizlisi, gerçekten elinin kolunun bağlı olduğu durumlar var sevgili yengeç burcu. Hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken enerjilerden bahsedeceğim. Çıkacak etkilerden bahsedeceğim. Kartlarımızı açalım. Güzel gidiyoruz çok şükür diyelim. Şöyle bir bakalım. Tılsım dörtlüsü. Arkadaşlar bu ay hayır yapmak çok önemli. Şimdi ben bunu her zaman söylemeye çalışıyorum. Burç yorumlarında zaten direkt ve doğrudan enerji okuması alıyoruz arkadaşlar. En azından ben öyle yapıyorum. Herkesin bireysel süreçleri farklıdır. Attığımız adımlar çok büyük değişkenlik gösterir. Kendi kadersel süreçlerimizde de aynı şekilde. Yani çok güzel bir şey varsa eğer, çok güzel bir şey var mesela burada yaşayacağım. Ama sende art niyet varsa, kötü niyet varsa ki benim yengeç burcu arkadaşlarım her zaman minnoştur. Ve ben çok şükür her zaman niyetimi normal insanlar için alırım. İyi kalpli, temiz kalpli arkadaşlarım için niyetimi alırım. Çok şükür de şu ana kadar hep iyi niyetli insanlar gelmiştir. Gerçekten insan olanlar gelmiştir. Yani her şeyi Rabbim bilir öncesinde ama yani yaptıklarımız, eylemlerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, hissiyatımız, her şeyden önce kalbimizde olanlar sürecimizi çok değiştirir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bunu neden söyledin diyeceksin. Şimdi burada para dörtlüsü tamamıyla pintiliği anlatır. Etrafında seni sömürenler sevgili yengeç burcu, belki bu senin de fark edemediğin gölge taraflarındır. Neticede binlerce kişi izleyecek arkadaşlar. Her zaman yağlı bağlı konuşmak çok sağlıklı değil. Bu tamamıyla bir yalan olur açıkçası. Evet, niyetimi iyi arkadaşlarım için alıyorum ama bu şöyle, hani hepimizde fark edemediğimiz olumsuz yönlerimiz vardır. Ben kendi içimde söylüyorum yani. Bizde başlar, bizde biter her şey. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ama burada şöyle bir durum var. Bak şimdi bu kartın mesajı ne biliyor musun? Eylül ayında, şimdi onları söyledim ama kartların asıl mesajı bu. Kime niyetimi aldığımı da söyledim zaten. Burada şöyle bir durum var. Ekstra yardım etmek çok önemli sevgili yengeç burcu. Sen zaten yardımlarını yaparsın. Zaten merhametlisindir. Senin o minnoş tarafını çok ayrı biliyorsun yengeç burcu. Şimdi ekstra yardımlaşmak ve gerçekten hani bir şey yaparken başkalarına da ne kadar fayda sağlayabilir enerjisinde olabilmek çok önemli olacak. Çünkü seni asıl doyuma ulaştırabilecek şey bu. Ve burada yıldız kartıyla birlikte şunu aldım aslında. Gerçekten burada kalbinin ekmeğini yemek var. Hani Seda Sayan'ın çok sevdiğim bir lafı var ya arkadaşlar. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Aslında burada bu var ve diyor ki tutma, hiçbir şeyi tutma. Çünkü burada yengeçlerde gerçekten içinde bulunduğun durum, yaşadığın yer, ülke bile olabilir arkadaşlar. Yani senin elini kolunu bağlayan bir şey var. Bir türlü hareket edemiyorsun sanki. Pinti insanlar, pinti müşteriler, bencil insanlar, narsist kişiler, bakın şeytan, negatif etkiler, negatif düşünceler, kişinin kendi kendine hapsettiği durumlar. Bunları tek tek anlatacağım. Dikkat etmen gereken şeylerden zaten bahsedeceğim. Ama çok güzel, yani dünya kartıyla kapattık. Yani burası çok çok güzel arkadaşlar. Araba kartı senin kartında geldi. Şöyle bir bakalım. Şimdi burası benim için yeterli. Gayet de güzel çektik şu kartları. Destenin altında da tılsım dokuzlusu gelmiş sevgili yengeç burcu. Şimdi öncelikle sağlıkla ilgili ayın ilk yarısı, özellikle 8'ine kadar, ama tarot doğrudan bir enerji okuması olduğu için arkadaşlar, bu astrolojide de öyledir. Hani işte güneş tutulması olsun, belirli bir tarihte olsa bile herkesin kendi süreci çok farklıdır. 5 artı 5 eksi olarak alabilirsiniz tarotta. Daha çok böyle 8'ine ve 9'una kadar, en geç 12'sine kadar böyle sanki bulunduğun yer seni resmen bunaltıyormuş gibi. Gerçekten böyle bir
şeyleri toparlayayım, onu da toparlayayım, bunu da toparlayayım, bunu da idare edeyim derken seni bunaltan bir şeyler var. Her şeyden önce zihin kilitliliğinden bahseder arkadaşlar. Kılıç sekizlisi. Yani bakış açını değiştirmen gereken konular var diyor. Aynı zamanda burada kendinle alakalı yaptığın fedakarlık, gerçekten pek çoğunuz etrafınızda çok fazla böyle pinti insanlarla, yani duygudan yoksun, paylaşımdan yoksun, merhametten yoksun kişiler ile mücadele veriyor olabilirsiniz. Fakat burada ayın genelinde ne olursa olsun senin maneviyatın oldukça yüksek. Zaten burada hani Azize ayın genelinde senin maneviyatının çok yüksek olacağını söylüyor. Fakat burada birazcık kas kemik rahatsızlıkları, özellikle Eylül ayının 8'ine kadar baş ağrıları ile göz ağrılarına birazcık dikkat etmen gerekiyor. Bazılarınızda mide ile ilgili ufak tefek sıkıntılar olabilir. İç organlarla ilgili diyelim arkadaşlar. Bu da böyle geçici bir durum olacaktır. Bunun dışında enerjin çok yüksek. Özellikle ayın 8'inden sonra enerjin daha da çok artacak. Bir diğer uyarı ise şu. Eğer bağımlılıkların varsa, takıntıların varsa geçmişe karşı, bakın şeytan kartı başlı başına bağımlılıktır. Kendinde fark edemediğin, kendine zarar verdiğin alışkanlıkların varsa, işte dillendirmek istemiyorum. Bu hani sürekli şeker tüketmek bile olabilir, sürekli ekmek tüketmek bile olabilir, kullandığın herhangi bir şey de olabilir. İşte telefon bağımlılığın vardır mesela, anlatabiliyor muyum? Sürekli sosyal medyaya giriyorsundur. Bağımlılıklarından kurtulman için destekleyici bir ay olacak, fakat bunlardan kurtulmak için herhangi bir adımda bulunmazsan bu seni enerjini düşürebilir, motivasyonunu düşürebilir, gelecek olan fırsatları çok sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyebilirsin. Daha çok başlatma ve kötülüklerden, olumsuzluklardan kurtulmak için sağlıklı bir süreç. Hatta star ve yıldız olabileceğin, parlayabileceğin ve pek çoğunuzun ünlenebileceği bir süreç de olacak. Çünkü burada farklı bir şeyler keşfetme noktasında olacaksın. Hatta böyle çok düşünmekten, çok anlam aramaktan, çok böyle mana aleminde dolaşmaktan gerçekten başım ağrıyor, bir başım ağrı girdi bile diyebilirsin. İnişler çıkışlar olabilir. Geçici olarak da vücudunda bazı ağrılar olabilir açıkçası. Tabii bunlarla ilgili olursa belirtiler mutlaka bir uzman doktora gözükmende fayda var. Bunun dışında iç huzuru bulabileceğin, her şeyden önce bak maneviyat çok yüksek olacak. İç huzurunu bulabileceğin, kendinin motivasyonunu bile yükseltebilirsin. Yani birinin senin motivasyonunu yükseltmesine bile ihtiyaç duymayabilirsin. O kadar yüksek enerjiler var diyebilirim. Sadece 8'ine kadar dikkat et. Ve burada sevgili Yengeç Burcu, yine her zamanki gibi bir arabuluculuk var. Hani tadımız kaçmasın, keyfimiz kaçmasın. İnsanlarla böyle tatlı anlaşmalar, minnoş minnoş anlaşmalar, anlamayana bile anlatmaya çalışmalar vardır yani yengeçlerde o. Karşındaki anlamaz. Düz mantık gider ama o böyle hep böyle alttan alır, bir şeyleri vardır. Oradan girer, oradan çıkar, tatlı tatlı anlamaya çalışır. Bu seni birazcık da yorabilir. Ama bunun sonunda hani güzel bağlantılar var, yani pozitif olarak seni de olumlu yönde etkileyebilecek etkiler var diyebilirim. Şimdi burada kariyerle ilgili bir seçim yapma noktasındasın ama çok kararsızsın. Hani hangi tarafa gitmeliyim, ne yapmalıyım? Ve burada zaten yeni bir başlangıç var. Sadece diyor ki o zihin kilidinden, zihin hapishanesinden çıkman gerekiyor diyor. Bazılarınız iş değiştirebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz ya da mevcut işte mi kalsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam gibi gibi böyle bir kararsızlık var ya. Ayın ilk yarısı kararsızlıklarla geçecek diyor. Bir umutsuzluk var, bir keyfin kaçık bak. 9'una kadar, 8'ine kadar kılıç sekizisi. Böyle birazcık keyfin kaçık, birazcık böyle mutsuzsun. Bulunduğun yerde seni sıkıntıya sokuyor açıkçası. Maddi konular ile ilgili ve işinle, kariyerinle ilgili yanlış tavsiyeler almamaya dikkat et. Yanlış tavsiyeler, yanlış öğütler almamaya dikkat et. Bu noktada kalbinin sesini dinle. Çünkü bak şimdi burada diyor ki Azize ve Yıldız kartı arkadaşlar. Zaten o akış sana gelecek. Yani Rabbimden, sistemden o akış sana gelecek. Doğru olanın ne olduğunu zaten bileceksin. Kalben bir şeyleri yaptığında. Yani örneğin şu an ruhun, kalbin sana bunu yap diyorsa yap. Güneşlen diyorsa güneşlen. O işi seç diyorsa o işi seç. Oradan bereketi gelecek diyor. Etki bu şekilde. Yanlış tercihler yapmamaya dikkat et. Yanlış tavsiyeler almamaya dikkat et. Bunu 2 hatta 3. kere söyledim. Şimdi bununla birlikte sevgili Yengeç Burcu. Burada bir ödül almak var arkadaşlar. İlhamın çok yüksek olacak. Başkalarına da ilham verebileceksin. Bu çok güzel.
Aynı zamanda eline geçecek olan büyük miktarda paralar olabilir. Bir terfi, bir ikramiye, bir ödül, bu konuda kesinlikle şanslısın. Hayata bakış açını değiştirebileceğin ve yeni fırsatları keşfedebileceğin bir süreç olacak senin için. Özellikle ayın 9'undan sonra bolluk bereket artışı çok artacak. Bakın tılsım 9'uyla birlikte. Bolluk bereket artışı çok olacak. Yeni ortaklıklar söz konusu. Bereketin çok yüksek ama yengeçleri küstüren bir şeyler var arkadaşlar. Bakın kupa dörtlüsü. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Yengecin çıkamadığı bir durum var. Gerçekten hapsolduğu bir durum var. Aslında fırsat var, seçenek var. O neyin ne olduğunu da biliyor. Fakat bağlı olduğu şeyler var. Bir türlü oradan çıkamıyor. Ve asıl fırsatları göremiyor. Ve birazcık cesaret etmesi gerekiyor diyor. Çünkü burada gerçekten ulaşması gereken bir bereket var. Aynı zamanda destekler de gelecek diyor. Yani yeni insanlarla tanışmak, yeni eğitimlere katılmak, yeni çevrelere dahil olma ile ilgili kesinlikle şanslı olacaksın. Yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir. Medya, yayıncılık gibi konular olabilir. Bu konularda da yine şanslı olacaksın. Burada sevgili Yengeç Burcu birazcık böyle iş yükün artabilir. Özellikle şu an hali hazırda çalışmış olduğun bir iş varsa. Kendi işin olabilir. Bir yere bağlı olarak çalışıyor olabilirsin. Neyse bu, ya da yeni bir işe gireceksin ayın ilk yarısı daha. Orada birazcık sorumlulukların artabilir ama bu seni çok, nasıl söylenir, bu mutlu edecek. Yani evet yorgunluk var fakat bu yorgunluklar seni oldukça mutlu edecek. Yani bunu yapabildiğin için bile bir şükür enerjisinde olacaksın. Sadece hani alman gereken yükün dışında fazla yük almamaya dikkat et. Çünkü burada duygusal olarak da başkalarının yükünü üstlendiğini söylüyor. Bununla ilgili özellikle ayın ilk yarısı 5'ine kadar ve 8'ine kadar birilerinin sözlü saldırısına maruz kalabilirsin. Bu kişilerde şu kişiler arkadaşlar, hava gruplarına dikkat edin. Oğlak burcu olabilir, hava grubu olabilir. Burç söylemek çok sağlıklı değil ama Kova, Terazi, İkizler burçlarıyla birazcık zıtlaşma olabilir. Birazcık da su grubu var. Balık, Akrep. Bu kişilerle inişli çıkışlı durumlar söz konusu ama hava grubu çok baskın. Hava grubu yani Kova, Terazi, İkizler burcu olmasa bile o burçların gölge taraflarını taşıyan kişiler, yani kimler? Bunlar kimler? Bunlar şunlar. Sadece lak 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 konuşanlar, geçmişte sana kötülük yapmalarına rağmen, senin onları affetmene rağmen, anne şefkatiyle yaklaşmana rağmen senin üzerine binmek isteyenler. Yengeçlerde daha önce bununla alakalı bir şeyler söylemiştim, hatırlıyorsunuz. Fedakarlığınız size hani iftirayı bile getirebiliyor arkadaşlar. Bunlara birazcık dikkat et. Bu da senin hani böyle bir, bak gördün mü böyle yaptın ama böyle bir şey oldu. Demek ki burada çizgini çekmen gerekiyormuş gibi. Ders niteliğinde olabilir. Bunun dışında çok farklı iş bağlantıları, yurt dışı ile bağlantılı konular, online işler, işte ne bileyim medya ile ilgili bir şey yapıyorsan programa katılmak olabilir, ünlü isimlerle tanışmak olabilir. Sen zaten ünlüysen, sanatla ilgili, medya ile ilgili ya da bu alanlarla ilgili bir şeyler yapıyorsan, kendini ortaya göstermek adına, işte eksiklerini tamamlamak adına, görünür olmak adına şanslı enerjiler altında olabileceğini söylüyor. Ve burada sevgili Yengeç Burcu, geçmişten gelen meseleler var. Hala çözülememiş ve çözüme kavuşamamış. Hani az önce demiştim ya, bunları yapmışlardı sana, affetmişsin, işte onlarla ilgili. Bu yüzden böyle birazcık özellikle bunun için şu an tarih veremiyorum da 21'inden önce olabilir arkadaşlar. 18'i civarı dikkat edin mesela. 21'inden önce olabilir. Böyle hani bir yüzleşme durumları olabilir. Sen bana onu yapmıştın, sen bana bunu yapmıştın. Bunu işte, senin buna hakkın yok gibi yaptığın alışverişlerde dikkat et. Maddi manevi her türlü ihtiyaçlarını karşıladığın ya da iletişim halinde olduğun kişilere karşı dikkat et açıkçası. Burada böyle geçici süreliğine olsa da birileri birazcık seni zorlamak isteyebilir. Ama bunun da sebebi bu. Yani burayla ilgili artık hani diyor ki bak sana bir kötülük yapmış. Hani bunu bir çizgiyi çekmen gerekiyor ve artık bu şekilde davranmaman gerekiyor. Fazla verici olmaman gerekiyor. O kuralı bir çizmen gerekiyor ile ilgili. Bir öğreti niteliğinde olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Kartların ve enerjilerin doğrultusunda. İş ortamı, akrabalar, komşular, bunlarla ilgili böyle sözel bir münakaşa açıkçası. Sadece 8'ine kadar, en ağır sıkıntıyı 8'ine kadar aldım. Alacaklar, verecekler, işte ödeme, miraslı konular, parayla ilgili konular, kira ödemeleri, işte ne bileyim ona ödeme yap, buna ödeme yap, kendi işini yapıyorsan çalışma arkadaşların ödemesi olabilir. Bunlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Para geliyor, gidiyor gibi bir şey ama sonrasında kesinlikle bir toparlıyorsun. Bir de burada artık kendi değerini bilmeyle ilgili ciddi bir öğreti var. İşte bu az önce bahsettiğim konu.
Ne olursa olsun mutlaka paylaşım yapmaya dikkat et ama kime, neye ve nasıl iyilik yaptığımız da çok önemlidir. O yüzden söylüyorum, her şey birbiriyle bir bütündür. İyilik yaparsın, gerçekten ihtiyacı vardır, sana çok büyük katkı sağlar. İyilik yaparsın ve bu iyiliği yaparken kendinden büyük fedakarlık yaparsın ve iyilik yapmaman gereken biridir. Hayatına bir sürü olumsuzluk getirebilir mesela. İşte bunları çok iyi dengelemek gerekiyor arkadaşlar. Eğer senin zamanını çalıyorsa, paranı çalıyorsa, o gün işte ortaya çıkartman gereken çok güzel bir şey var. Bunu senden alıyorsa ve gerçekten eli hani bir şeyler yapabilecek durumdaysa, buna rağmen kendinden de ödün verip ona yardım ediyorsan bu sana kötülük de getirebilir. Gerçekten her şey birbiriyle çok hassas. Mesela bu yardımlaşma konularına da ben çok dikkat etmeye çalışırım. Sokak hayvanları, kimsesiz çocuklar, bunlar çok hassas konular. O yüzden ki yani zaten biliyoruz, yani kodlar bizde zaten var. Bir şey olduğunda her şeyden önce kalbine sor. Ama sen ekstra bir yardım da al bence sevgili Yengeç Burcu. Sende ekstra bir merhamet olduğu için senin kalbinde yani komple sen bir herkese her şeye yardım etmek istersin, o ayrı konu. Şimdi burada Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Akrep arkadaşlar. Bu kişilerle birlikte aşk hayatınla ilgili tutkunun, hevesin, coşkunun çok yüksek olabileceği bir Eylül ayından bahsediyor aslında. Fakat burada ilk başlarda ayın ilk yarısı aranıza birazcık mesafe girebilir. Hatta kısa süreli bir ayrılık olabilir. Bu da yine başkalarından kaynaklı olabilir. Sanki böyle ilişkine müdahale eden dış güçler var gibi sevgili Yengeç Burcu. Kıskançlık gibi konular olabilir. Bir anda böyle bir 5'ine kadar, 8'ine kadar hayal kırıklığına uğradığını düşünebilirsin. Böyle birazcık bir soğukluk var. Hatta ilişkisi olanlar ya da aynı çatı altında yaşayanlar diyelim, böyle birazcık aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Geçici olarak birbirinizden uzak durmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden ilişki durumunu çok iyi dengelemen, dış etkenlerden etkilenmemen çok önemli. Çünkü bu ay senin için birazcık kritik olabilir. Sanki hani bir şey bitirmek isterken belki bir anda komple bitebilir. Ya da dış etkenlerden etkilenirsen eğer ilişkine zarar verebilirsin. Hani bu ilişki konuları çok hassas olduğu için ben çok fazla değinmiyorum. Ama bu ay kesinlikle ayrı bir açılım yapacağım arkadaşlar. Hatta bu hafta atacağım onu. Yani bazılarınızda burada çok güzel bir aşkın başlaması varken bazılarınız için var olan aşkla ilgili sıkıntılar olabilir. Hatta yeni arayışlara girebilirsiniz. Dediğim gibi aşk için ayrı açılım yapalım. Onu hiç buraya dahil etmeyelim. Bununla birlikte kendinden yaşça büyük ya da kendinden yaşça küçük ya da enerjisi hani aynı yaşlarda olsanız bile ya da senden yaşça büyük olsa bile çok böyle toy enerjilerde olan, hareketli enerjilerde olan birilerinden gelecek olan güzel haberler de var. Ve bu haberler de senin yoluna ışık tutabilir. Aa evet, fikir oldu. İşte bu konuyla ilgili bir şey öğrenmem gerekiyordu. İşte bu deyip bir tamamlanmaya gitmek var burada. Aşk hayatın için de geçerli bu mesaj, kariyer hayatın için de geçerli. Hani genel itibariyle oldukça destekleyici, oldukça enerjinin yüksek olduğu, hak edişlerini alabileceğim bir ay var. Yani ben yengeçlerde bu ay daha çok şey aldım arkadaşlar ya. Bolluk bereket anlamında, kendini göstermek anlamında evet bereketlisin ama hani böyle senin kendi hayatında huzur var, huzur artacak. İş hayatında ilgili huzur var, huzur artacak. Güzellikler gelecek. Burada bir tamamlanmak var, başarı var. Ama senin hayatına dahil olan dışarıdan kişiler var. Ne yemiş, ne içmiş, ne giymiş, nereye gitmiş, nereden gelmiş, ık bık zık gibi böyle hayatın içine girmek isteyenler var gibi. Bunlardan dolayı oluşabilecek huzursuzluk olarak aldım arkadaşlar. Bunun dışında ağır bir etki yok yengeçlerde, görüyorsunuz. Böyle işte sözel olarak küçük küçük şeyler olabilir. Bu sosyal medyadan bile olabilir yani. İşte ne bileyim Instagram kullanıyorsundur, işte YouTube kullanıyorsundur gibi. Oradan böyle çok abuk subuk şeyler söyleyebilirler gibi yani. Dışarıdan gelen senin huzursuz eden etki var. Onun dışında gayet keyifli bir ay seni bekliyor diyebilirim. Bakalım buradan Rumi'den alacağız arkadaşlar ama önce bir hayvan ruhuna bakalım. Panter ruhu geldi. Gücüne sahip çık. İşte bakın bu. Hani dış etkenlere izin verme. Bağımlılıklarının seni hapsetmesine izin verme. Evet, burada güzel bir enerji var ama bunu nasıl kullanacağımız bizim elimizde arkadaşlar. Unutmayalım. Her şey bir bütündür. Bakalım buradan başka ne gelecek diyelim. Ve kunduz ruhu, sağlam temeller kurun diyor. Yani sarsılabilecek değil, sağlam temeller. Kariyer hayatında, aşk hayatında öyle sağlam temellerin olsun ki dışarıdan hiçbir şey
yıkamasın yani onu diyor sevgili Yengeç burcu. Bir de Rumi'den bakalım arkadaşlar. Rumi'den gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. Sevgili minnoş Yengeç burçlarına şöyle bir bakalım. Dinarların altılısı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bereket kartıdır. Alan el, veren eldir ve diyor ki yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor. Bu ay yardımlaşmak çok önemli Yengeç burcu. Ama az önce ne söyledim? Abartıya kaçmadan Yengeç burcu. Yani her şeyden önce kendi kul hakkını da düşünerek. Bakalım yani burada senin yardımlar da görebileceğin bir ay olacak. Kadehlerin sekizlisi. Ey aşıklar, dünyayı terk etme zamanı, cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor diyor. Bu mesajda gitmesi gerekenlere gitmiştir arkadaşlar. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bu işte buradaki maneviyatı anlatıyor. Yani ikiz alev ruh eşi yolculuğunda olanlar varsa onlar konuyu zaten anlamıştır. Görüşmek üzere. Hoşça kal.